tercih her şey biliyoruz. Sınava girmek kadar, bir sonuç elde etmek kadar tabii ki istediğiniz bölümler dahilinde. Bir de tercih dönemindeki o kafa karışıklığı, nerede ne yapacağım süreci bence bir o kadar zor bir süreç aslında. Siz nasıl yönettiniz? Bence dediğin gibi çok kritik bir süreç orası. Çünkü ne istediğini öğrenci henüz o yaşta bilemiyor olabiliyor. İşte gelen sıralamaya göre mi tercih etmeliyim yoksa istediğim bölümü mü yazmalıyım ayrımına çok düşüyor. Ama genellikle benim en çok yararlandığım şey üniversitenin tercih günleri olmuştu. Ben hani okulumuzun da tercih günlerine katılmıştım. Burada arkadaşlarımız yardımcı oldu. Onlardan dinledim. Kendi ailemde kendi istediğim bölüme dair örneklerim vardı. Onlarla iletişime geçtim. İnternetten araştırdım. Aslında tercih dönemini biraz daha ben stressiz atlatan bir öğrenciydim. Çünkü hem daha öncesinde Ekonomi Üniversitesi'nin hani tanıtım çalışmalarına da maruz kalmıştım lise döneminde. Oradan okula gelmişti vesaire. O şekilde biraz daha aşinaydım hem üniversiteye hem de bölüme. Dolayısıyla ben birazcık çevremin etkisiyle daha kolay bir tercih dönemi geçirdim. Ama bence burada kilit nokta araştırmak, takip etmek ve eğer kafanızda belli bir bölüm ya da bir üniversite varsa aslında bunun üzerine gitmekten geçiyor bence. Araştırmak çok önemli. Çok fazla okuma yapıyorsunuz. Çok fazla internet sitesinde geziyorsunuz. Yüzlerce bölüme bakıyorsunuz. Yüzlerce üniversiteye bakıyorsunuz. Sürekli bir araştırma halindesiniz. Ki bu da çok doğru bir şey. Çünkü sizin bu dönemde okuduğunuzda mutlu olacağınız bir bölümü seçmeniz gerekiyor. Bu yüzden mezun olduktan sonra ne yapacağınıza kadar düşündüğünüz bir araştırmaya girmeniz sizin için çok daha sağlıklı oluyor. Ben kendi tercih dönemimde okulun tanıtım günlerine gelmemiştim ve bu benim en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi. Keşke gelseydim. Çünkü burada bölümü okuyan direkt öğrenci arkadaşlardan bilgi alma fırsatı bence çok değerli. Direkt onlar bana tecrübelerini aktarsalardı belki çok daha rahat bir karar verirdim. Ben bir şey sormak istiyorum Koray. Peki sen Ekonomi Üniversitesi'ni nereden duymuştun? İzmir'de mi yaşıyorsun? Sosyal çevren mi, ailen mi, arkadaşların mı, sosyal medya mı? O süreçten de biraz bahsedebilir misin bizlere? Ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de yaşadığım için tabii ki okulu duymuştum. Hatta lisedeyken geziye de gelmiştik Ekonomi Üniversitesi'ne. Ve okulu gezdiğimde gerçekten çok beğenmiştim. Çok memnun kalmıştım okuldan. Sadece bölümün detayları hakkında çok bilgi sahibi değildim okumak istediğim bölümün. Ben liseye girdiğimden beri bilgisayar mühendisliği okumak isteyen bir öğrenciyim. Yani bölümüm aslında birazcık kafamda netti ama üniversitem net değildi. Bu yüzden tercih dönemimde daha çok üniversite araştırması yaptım. İzmirli olduğum için ve buraya da geziyle geldiğim için Ekonomi Üniversitesi'ni çok duymuştum ve burayı detaylıca araştırdığında burasının benim okulum olduğuna karar verdim. Sonunda da burayı kazandım ve şu anda çok mutluyum. Peki ben bir şey merak ediyorum. Şehir dışından gelecek arkadaşlarımız için sizce İzmir üniversite okunacak bir yer mi? Veyahut İzmir Ekonomi Üniversitesi, üniversite ve kampüs anlamında besleyici bir konumda mı? Sizlerin görüşlerini merak ediyorum. Çünkü siz burayı asıl deneyimleyen, gören, birebir eşlik eden öğrencilersiniz. Ve bir o kadar da başarılısınız. Düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Yani şöyle, il dışından gelen öğrencilerin zaten çoğunlukla tercih ettiği bir üniversite aslında İzmir Ekonomi Üniversitesi. Burada üniversitenin yaşantısından dolayı birazcık daha böyle kozmopolit bir yapısı var. Burada birçok aslında il dışından gelen öğrenci var. Ve bir şekilde buraya aslında ayak uyduruyor insanlar. Ve buradan da gitmek istemiyorlar. Benim de çok fazla il dışından gelen arkadaşım var. Onlar da hem İzmir adaptasyon sürecinde bulundukları üniversitenin avantajlarını kullanan insanlar. Çünkü konumumuz itibariyle daha güvenli bir bölgedeyiz. Daha öğrencilerin yoğunlukta olduğu bir bölgedeyiz. Hem de kampüs içerisindeki kolay iletişim ve işte fakültelerin birbiriyle etkileşimi daha yoğun olduğu için böyle öğrenciler daha kolay adapte oluyor hem İzmir'e hem de üniversite hayatına. Eğer il dışında yaşasaydım ben de İzmir ekonomiyi araştırıp beğenseydim kesinlikle tercih edebilirdim diyebilirim. İzmir'de çok güzel bir kent ayrıca yaşamak için, öğrenci olmak için. Sıla'nın dediği gibi ben de kendi arkadaşlarımdan düşündüğümde en az İzmirli olan arkadaşım kadar İzmirli olmayan da arkadaşım var. Şehir dışından çok fazla gelen öğrenci oluyor buraya. Ve şu ana kadar hepsinin çok memnun kaldığını duydum. Çünkü İzmir gerçekten öğrenci için bence çok güzel, eğlenceli ve uygun bir şehir. Bir kere en basit yönden düşünürseniz
hava sıcakladığında çıkıp bir denize gidebildiğiniz, çok rahat edebildiğiniz bir şehir. Bu yüzden ben de İzmirli olarak İzmir'i çok seven birisiyim. Ve kesinlikle öğrenci şehri olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin okuyabileceğini düşünüyorum. Peki şu anda tercih yapacak öğrencilerimize, diyelim sınava girdiler ve tercih dönemi geldi. 5 tane öneride bulunacak olsanız bunlar neler olurdu? Buna net dikkat edin diyebileceğiniz neler var? Bence önce bir sakin olsunlar. Çünkü insan şey oluyor, önünde bir sonuç geliyor ve hiç deneyimlemediği bir şey. Yani ne yapmam gerekiyor dediği çok net oluyor öğrencinin. Bence önce bir ne istiyorum'a karar versinler. Çünkü istediğin şeyi bulmak çok önemli. İstediğin şeyi bulduktan sonra hangi üniversiteler bana bunu sağlar? Buna dikkat edebilirler ve seçeceğin üniversitenin aslında sana ne vereceği çok önemli. Hem sosyal anlamda hem de akademik anlamda. Bu araştırmayı 2 ayaklı yürütmeleri de bence önemli. Çünkü hani hem akademik desteklemeli üniversite öğrenciyi hem de sosyal açıdan beslemeli ki iş hayatına hazır olsun. Ya ben kendi sürecimde de en çok aslında bu ikisine dikkat ettim. Çünkü hani sadece ders bir öğrenci hiçbir zaman olmadım. Ben daha sosyal bir öğrenciydim. O yüzden bunu da aradım üniversitede. 3 oldu galiba. Bir de belki sosyal çevresine bakılabilir. Hani nasıl öğrenciler daha çok burayı tercih etmiş. Yani ben birazcık başarı sıralamasıyla da aslında ilişkili bir şey bu. Onun haricinde aklıma gelen sanırım yok benim. 4 tane verebildim. Güzel önerilerdi ama bakalım Koray neler diyecek. Bir diğer tavsiye kesinlikle gitmeyi düşündüğünüz okulların tercih günleri varsa, bir öğrenci desteği varsa bu okullara gidip bu öğrencilerle görüşün. Direkt akademisyenlerle görüşme şansınız varsa onlarla görüşün. Çünkü birinci elden bir tecrübe duymak sizin için çok daha geliştirici oluyor ve sizin için çok daha iyi bir tercih yapmanıza sebebiyet veriyor. Sıla'nın dediği gibi sosyallik en önemli şey. Üniversitenin %51'i akademi ise %49'u da sosyallik oluyor aslında. Bu yüzden birazcık daha okulun sosyal faaliyetlerine de göz atabilirsiniz. Çünkü siz burada bir üniversite öğrencisi olacaksınız ve sosyalleşmeniz de sizin için çok önemli. Bunun için size uygun imkanlar sağlayan bir yer tercih etmeniz de gerekebilir. Bu yüzden sosyalliğe de önem vermenizi tavsiye edebilirim. Orada önerileriniz çok güzeldi. Umarım faydalı da olacaktır. Peki şimdi çok keyifli bir soruya geliyorum. Üniversite, meslek, bölüm ve arkadaşlarınızı öncelik sıralamasına soksaydınız bu sıralama nasıl olurdu? Yani bence üniversite en önemli şey. Çünkü arkadaşlarını da mesleğini de aslında yontan şey üniversite tercih oluyor. Tabii bunun ardına bölüm de geliyor. Yani şöyle burada bazı arkadaşlarımız kendi girdiği bölümü sevmeyip işte çap yandal imkanlarıyla ya da farklı süreçlerle başka bölümlere de sapabiliyorlar. O yüzden bence üniversite daha önemli bölümden. O yüzden ben üniversite bölüm arkadaş diyebilirim. Benim sıralamam bu olurdu ki bu da oldu yani gerçekten. Bence bölüm üniversiteden birazcık daha önemli oluyor. Çünkü ben kendim direkt olarak bir bölüme karar vermiş biri olarak üniversite araştırmıştım ve bölüm benim için daha önemliydi diyebilirim. O yüzden ben sanırım sıralamama bölüm üniversite arkadaşlar diye yapacağım.